Ötekiler Weimar Royce'u neden hemen öldürmedi? Onu çevrelediler. Silahını dikkatle incelediler. Tek bir öteki onunla düello ederken diğerleri sadece izledi ve Weimar'ın kılıcı kırıldığı anda güldüler ve hep birlikte saldırdılar. Bu rastgele bir avdan çok bir sınamaya benziyor. Üstelik Weimar'ın görünüşü birkaç sayfa sonra tanışacağımız Jon Snow'a şaşırtıcı derecede benziyor. Peki Martin, serinin ilk bölümünde bize Jon'u arayan ama yanlış adamı bulan ötekileri mi gösterdi? Ve neden bütün bunları savaşan Weimar'ın değil, saklanıp izleyen Will'in gözlerinden anlattı? Yeni serimiz olan Prolog POV incelemeleri başlıyor ama önce sizden ricam şu. Videoyu beğenip yorum yapın ve hype'a basarak algoritmaları harekete geçirin. Böylece daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Katıl üyeliği ile de kanalımızı doğrudan destekleyebilirsiniz. Maddi manevi desteğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Size bir tavsiyem, videoyu izlemeden önce açılış bölümünü bir kez okumanız. Zira alıntı ilerleyerek yapılacak bir seri olmayacak bu. Gelenekselin biraz daha dışına yaklaşım sergilemek istiyorum. Bilhassa ilk kısımda yazarın tekniğin üstünde durup nasıl bir yöntem seçtiğini ve neden bunu seçtiğini, bizim üstümüzdeki etkisini anlatacağım. İkinci kısımda ise genel olarak açılış üstüne yoğunlaşacağım. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Game of Thrones kitabının açılışında ilk dikkatimizi çeken şey, Martin'in bizi dünyaya tanıtarak başlamaması. Böyle büyük bir fantastik evrende yazarın önünde aslında oldukça kolay bir yol vardı. Westeros'un ne olduğunu, Sur'u, gece nöbetini, yabanılları yot kuzeyde anlatılan eski hikayeler açıklayabilirdi. Birçok epik fantastik yazar genelde bu yolu seçer ama Martin söz konusu olduğunda tercihler genelde güvenli olandan yana kullanılmaz. Bunun yerine daha ilk cümlede devam etmekte olan bir tartışmanın ortasına düşüyoruz. Geralt geri dönmek istiyor çünkü yabanılların öldüğünü düşünüyor. Weimar ise gerçekten öldüklerinin emin olmadıkları konusunda ısrar ediyor. Biz henüz bu adamların kim olduğunu, nerede olduklarını, hatta yabanılların tam olarak ne olduğunu bile bilmiyoruz ama ortada çözülmesi gereken küçük bir sorun olduğunu hemen anlıyoruz. 8 insan hareketsiz yatıyor ve kimse nasıl öldüklerini bilmiyor. Böylece dünya hakkında bilgi edinmemiz hikayenin durdurulup bize açıklama yapılmasıyla değil, karakterlerin çözmeye çalıştığı sorun üzerinden gerçekleşiyor. Üstelik açılıştaki konuşmada ölü kelimesini bu kadar çok tekrar edilmesi de boşuna değil. Geralt yabanıların öldüğünü söylüyor. Weimar ölülerden korkmadığını söylüyor. Geralt ölüdür diye cevap veriyor ve Will de ölülerin şarkı söylemediğine dair annesinden duyduğu sözü hatırlatıyor. Henüz sayfanın başındayız ama konuşmanın tamamı ölümün kesinliği üzerine kurulu. Geralt için mesele son derece basit. Bir insan öldüyse artık yapılacak hiçbir şey yoktur. Bölümün sonunda ise Martin tam olarak bu kabulü kuruyor çünkü Weimar ölüyor ama ölüm onun için hikayenin sonu olmuyor. Yani proloğun ilk konuşmasıyla son görüntüsü arasında küçük bir halka var. Bölüm ölü gerçekten ölü müdür sorusuyla açılıyor ve bize son derece rahatsız edici bir cevap vererek kapanıyor. Burada daha önemli olan mesele ise Will'in seçilmesi. İlk okumada bu üçlü arasında en az dikkat çekici kişi muhtemelen Will. Geralt 40 yılın gece nöbetine geçirmiş. Kışın ve sur ötesinin ne olduğunu bilen yaşlı bir adam. Weimar ise soylu bir hanenin genç oğlu. Grubun komutanı ve birazdan ötekiyle doğrudan karşı karşıya gelecek kişi. Buna rağmen Martin ikisinin de zihnine girmiyor. Bizi Will'in başının içinden yerleştiriyor. Will'in geçmişini öğrendiğimizde bu tercihin anlatı açısından ne kadar kullanışlı olduğu ortaya çıkıyor. Gece nöbetine katılmadan önce kaçak avcı olan Will'in en belirgin yeteneği ormanda sessizce hareket etmek, iz sürmek ve görünmeden başkalarını izlemek. Bu yüzden yabanılların kampına yaklaşan, cesetleri ilk gören, sonra ağaca çıkıp Weimar'ın karşılaşmasını yukarıdan seyreden kişinin o olması son derece doğal. Martin'in ihtiyacı tam olarak böyle bir karakter. Olayın merkezinde bulunmayan ama merkezde yaşananları görebilecek kadar yakın duran bir tanık. Will'in başka bir avantajı daha var. Kendisi ne Weimar kadar tecrübesiz ne de Geralt kadar tecrübeli. 4 yıldır gece nöbetinde ve kendi anlatımına göre 100 kadar keşif görevine çıkmış durumda. İlk kez surun ötesine çıktığında çocukluğundan kalan hikayeler yüzünden korktuğunu ama sonradan bunları güldüğünde öğreniyoruz. Yani bir kolay korkar. Her ağaç gölgesini canavar zanneden bir adam değil, tam tersine.
Peride olduğu söylenen orman artık ondan hiçbir korku uyandırmıyor. Ta ki bu geceye kadar. Bu ayrıntı önemli çünkü Martin bize doğrudan ormanda korkunç bir şey vardı demek yerine Will'in normal davranış ile o geceki davranışı arasındaki farkı gösteriyor. Yüzlerce kez benzer yerlerde bulunmuş bir adam sebepsiz yere kaçmak istiyorsa okuyucu henüz hiçbir şey görmeden tehlikenin varlığına inanmaya başlıyor. Aslında 3 karakter burada 3 farklı bilgi biçimi temsil ediyor. Garrett'in elinde uzun yılların tecrübesi var ve içgüdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini hissediyor. Will'in elinde gözlem var. Kampı görmüş, cesetleri incelemiş, neyin bulunduğunu ve bulunmadığını anlatabiliyor. Weimer'ın elinde ise mantık yürütme var. İlk başta Martin bizi Weimer'a karşı ön yargılı hale getirdiği için bu sonuncusu kolayca gözden kaçabiliyor. Henüz 18 yaşında. Gece nöbetine geleli 6 ay bile olmamış. Gösterişli siyah kıyafetleri, pahalı samur pelerini ve araziye hiç uygun olmayan büyük savaş atıyla dolaşan bir lord çocuğu görüyoruz. Bill ve Garrett'ın daha önce onunla alay ettiğini de öğreniyoruz. Aile okuyucu olarak yaşlı ve yaralı Garrett'a güvenip bu o kadar çocuğun başına kötü bir şey gelmesini beklemek çok kolay. Ama Martin burada küçük bir oyun oynuyor çünkü tartışmanın mantıksal tarafında Weimer haklı çıkıyor. Garrett yabanıların soğuktan öldüğünü söylediğinde Weimer, Will'e sorun sonlu günlerde nasıl olduğunu soruyor. Will, surun eridiğini ve ağladığını söyleyince Weimer'ın neyi kastettiğini anlıyor. Hava, kürk ve deri giymiş 8 yetişkin insanı yakınlarında barınak ve ateş yakma imkanı varken öldürecek kadar soğuk değil. Üstelik bir cesetlerde kan görmemiş, yerde değerli silahlar bırakılmış ve görünürde bir mücadele yaşanmamış. Yani Weimer'ın bu insanları gerçekten ne öldürdü diye sorması kibirine ibaret değil. Ortada gerçekten açıklanamayan bir durum var. Bence burada Martin'in karakter yazımında sık sık kullandığı bir şeyin çok erken bir örneğini görüyoruz. Okuyucuya bir karakter hakkında hızlı bir yargı verip ardından bu yargıyı tamamen olmasa bile kısmen bozmak. Weimer kibirli mi? Kesinlikle. Geride davranışı yer yer sinir bozucu mu? O da kesinlikle. Tecrübesine kıyasla kendisine gereğinden fazla mı güveniyor? Evet, fakat aptal değil. Garrett yılların tecrübesine sahip olmasına rağmen yanlış açıklamaya tutunurken Weimer elindeki ayrıntıları bir araya getirip soğuk açıklamasının doğru olamayacağını fark ediyor. Dolayısıyla sahnedeki çatışma bilgi yaşlı adam ile aptal genç lord kadar basit değil. Daha sonra Weimer'ın karakter hakkında konuşurken bunun diğer tarafına geleceğiz. Bilginin bu 3 adam arasında bölüştürülmesi gerilimin de temelini oluşturuyor. Çünkü hiçbiri tek başına gerçeğin tamamına sahip değil. Garrett tehlikeyi hissediyor ama ne olduğunu bilmiyor. Bir şeylerin ters olduğunu görüyor ama gördüklerini anlamlandıramıyor. Weimer bazı yanlış açıklama eleyebiliyor ama karşısında ne olduğunu bilmediği için geri dönmek yerine araştırmaya devam ediyor. Okuyucu da onların bilgi parçalarını birleştirerek ilerliyor fakat bizim de elimizde henüz cevap verecek kadar bilgi yok. Martin'in canavarı hemen göstermemesinin sebebi de burada yatıyor. Eğer ilk sayfada ağaçın arasından bir öteki çıksaydı bütün belirsizlik sona erdi. Onun yerine önce insanların anlam veremediği izler görüyoruz. Bu kısmın nasıl kurulduğuna dikkat ettiğinizde korkunun büyük bölümünün aslında gördüğümüz şeylerden değil, görmediğimiz şeylerden çıktığını fark ediyorsunuz. Yabanaların kampında ateş yanmıyor. İnsanlar hareket etmiyor. Cesetlerin üzerinde kan yok. Silahları yanlarında duruyor. Daha sonra Will aynı yere geldiğinde bu sefer cesetlerin kendisi yok. Üstelik değerli savaş baltası hala yerde olduğuna göre kalkıp başka yere gitmiş olmaları da mümkün görünmüyor. Martin hala bize bir yaratık göstermiyor. Sadece normal şartlarda orada bulunması gereken şeyleri tek tek ortadan kaldırıyor. Will'in ne gördüğünden emin olması da durumu daha rahatsız edici hale getiriyor. Çünkü birkaç saat önce orada 8 ceset olduğundan şüphe etmiyor ama şimdi ortada hiçbirisi yok. Aynı şey ses ve hava içine geçerli. Bölümün başlarında ormanın içerisinde rüzgarın sesi, ağaçların hışırtısı ve uzaktan gelen kurt ulması var. Garrett karanlık dinle dediğinde Weimer da tam olarak bunlarla alay ediyor. Rüzgar, ağaçlar ve kurt dışında duyulacak ne var? Fakat karşılaşmaya yaklaştıkça rüzgar kesiliyor ve soğuk giderek artıyor. Bir ağaçta beklerken Weimer'ın ilk kez gerçekten tedirgin olduğunu görürüz. Etrafında hala görünen hiçbir şey yok ama o da birilerinin orada da olduğunu hissetmeye başlıyor ve sonunda neden bu kadar soğuk diye soruyor. Yani
Martin önce karakterlerin korkusunu veriyor. Ardından ortamı değiştiriyor. En son yaratığı gösteriyor. Tehdidin görüntüsü tehdidin varlığından çok daha sonra geliyor. Öteki nihayet ortaya çıktığında uzun bir açıklama yapılmıyor. Ve ne olduğunu bilmiyor. Haliyle bizde de bu yaratıklara düşülür. Özellikleri bunlarda diye bilgi veremez. Sadece gördüğünü tarif ediyor. Süt kadar solukten, hareket ettikçe çevrenin renkleri alan bir zırh, insan metalinden yapılmadığını düşündüğü yarı saydam bir kılıç, buz gibi mavi gözler. Buradaki betimler aslında bilim bilgisinden yararlanıyor. Okuyucu bu yaratığı bir ansiklopedi maddesi gibi öğrenmiyor. Hayatında böyle bir şey görmemiş bir insanın zihninde parçalar haline kuruyor. Kılıcın ne olduğunu bilmiyoruz ama Will onun insan metininden yapılmadığını düşünüyor. Zırhın nasıl üretildiğini bilmiyoruz ama hareket ettikçe karın, gölgenin ve ağaçların rengini aldığını görüyoruz. Konuştukları dili bilmiyoruz ama sesleri bile kışın donmuş bir gölün çatlamasını hatırlatıyor. Martin bilinmeyeni açıklamak yerine bilinen şeylerle kıyaslayarak görünür hale getiriyor. Buraya kadar Weimar'ı kibirli, süslü ve kendini kanıtlamaya çalışan bir lord çocuğu olarak gördüğümüz için öteki ortaya çıktığında ondan kaçmasını ya tamamen çözülmesini bekleyebiliriz. Sesi gerçekten de bir çocuğun gibi çatlıyor ama kaçmıyor. Pelerinini geri atıyor. Kılıcının iki elle tutuyor ve dövüşmeye hazırlanıyor. Will'in onun hakkında düşündüğü şey de özellikle önemli. O anda Weimar artık bir çocuk değil. Gece nöbetinin bir adamıdır. Martin birkaç sayfa boyunca oluşturduğu ilk izlenimi tek bir hareketle değiştiriyor. Weimar'ın kibri ortadan kalkmıyor ama aynı kibirle birlikte gerçek cesaret taşı da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla okuyucunun karakter hakkında verdiği ilk kararda eksik olduğunu öğreniyoruz. Dövüş sırasında bilginin verimli biçimi değişmiyor. Ötekilerin kılıcının ne kadar güçlü olduğunu bize biri anlatmıyor. Weimar'ın çeyinin başına gelen şeyi görüyoruz. İlk darbelerde iki silahın çarpışmasından metal sesi yerine ince ve rahatsız edici bir ses çıkıyor. Weimar'ın kılıcı giderek kırağıyla kaplanıyor ve sonunda ötekinin kılıcıyla sert biçimde çarpıştığında yüzlerce parçaya ayrılıyor. Bu tek olay onların silahları hakkında uzun bir açıklamadan çok daha fazla bilgi veriyor. Çünkü okuyucu sırada insan çeliği ile tersindeki şey arasındaki farkı doğrudan sonuç üzerinden öğreniyor. Aynı sahnede diğer ötekilerin çevrede beklediğini, düelloya hemen karışmadığını, konuştuklarını alay ettiklerini ve Weimar düştükten sonra birlikte saldırdıklarını da Will ile beraber görüyoruz. Bütün bilgiler olayın içine gömülmüş durumda. Prologun sonunda ise başta kurulan ölüm meselesi tekrar karşımıza çıkıyor. Ötekiler gittikten sonra Will aşağı iniyor ve Weimar'ın kırılmış kılıcını buluyor. Bu parça almasının sebebi önemli. Yaşadıklarının kanıtını Karakale'ye götürmek istiyor. Garrett inanmazsa Monmouth'un ya da Üstad Aemon'un anlayacağını düşünüyor. Yani Will artık yalnızca olayın tanığı değil. Bu bilgi hikayenin geri kalanına taşıyabilecek kişi haline geliyor. Tam o anda Weimar'ın cesedi ayağa kalkıyor. Bir gözü kırılmış kılıcından gelen parçaya kör olmuşken diğer gözünün mavi yandığını görüyoruz ve Will'in anlatısı burada sona eriyor. Böylece Martin prologda elde edilen bilginin ana hikayeye ulaşmasını bilinçli biçimde engelliyor. Bence açılış bölümünün kitabın tamamı açısı da en önemli işlerinden biri de bu. Biz ötekilerin gerçek olduğunu biliyoruz ama birazdan başlayacak ana hikayedeki insanların büyük kısmı bilmiyor. Hatta surun güneyindeki insanlar bunları çocuk hikayeleri ve binlerce yıl öncesinden kalma masal olarak görüyor. Okuyucu ise kitabın ilk sayfalarında gerçek görmüş durumda. Sonraki yüzlerce sayfada Starklar ve Lannister'lar birbirleriyle uğraşırken Robert'ın ölümü, taht kavgası ve savaş giderek bütün ülkeyi içine çekerken bizim zihnimizin arkasında başka bir bilgi var. Kuzeyde bütün bu siyasi hesaplardan çok daha eski bir şey geri dönmüş durumda. Bu yüzden Taht Oyunları prologunun yalnızca ötekileri ilk kez gördüğümüz bölüm diye okumak bence eksik kalıyor. Martin hem fantastik unsuru daha ilk sayfalarda açıkça gösteriyor hem de sonrasında onu uzun süre anlatımın arka tarafına çekiyor. Böylece okuyucu ile karakterler arasında büyük bir bilgi farkı oluşturuyor. Westeros'taki insanlar önlerindeki siyasi kavganın dünyanın en önemli meselesi olduğunu düşünürken biz daha ilk bölümden onların bilmediği bir şey biliyoruz. Belki de bu yüzden hikaye bir kralın salonunda yahut büyük bir hanenin sofrasında değil, dünyanın geri kalanın neredeyse unuttuğu sınırın ötesinde başlanması gerekiyor. Taht kavgasına geçmeden önce Martin bize bir kez kuzeye baktırıyor ve ardından yüzümüzü güneye çeviriyor.
Şimdi yazar tarafını bir kenara bırakıp bölümün kendisine dönelim çünkü geriye çok daha ilginç sorular kalıyor. Gerrit gerçekten yalnızca korktuğu için mi kaçmak istiyordu? Weimer'ın davranışları bize onun hakkında ne söylüyor? Ötekiler neden Weimer'ın hemen öldürmek yerine etrafını sarıp onunla adeta bir düello yaptı? Kılıcını neden dikkatle izlediler ve kırıldığında neden güldüler? En önemlisi kaybolan 8 yabanılın ve daha sonra ayağa kalkan Weimer'ın başına tam olarak ne geldi? İkinci kısımda artık yazarlık masasından kalkıp Will'in gördüklerinin kendisini inceleyelim. İlk kısımda bölümün nasıl yazıldığına ve Martin'in gerilim nasıl kurduğuna değindik. Şimdi biraz daha doğrudan karakterlere ve yaşananlara bakalım. Burada ilk konuşmamız gereken kişi bence Gerrit çünkü ilk okumada adamın bütün işlevi korkan ihtiyar gibi görünüyor ama bölüm bittikten sonra geri dönüp baktığımızda aslında üçü arasında durumu en doğru değerlendiren kişinin o olduğunu fark ediyoruz. Gerrit ne ötekileri görüyor ne de yabanlıların başına ne geldiğini biliyor fakat 40 yıllık gece nöbeti tecrübesi ona bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Will de aynı rahatsızlığı hissediyor ama Weimer'ın karşısında bunu açıkça söyleyemiyor. Gerrit ise bütün gururunu bir kenara bırakıp ısrarla geri dönmelerini istiyor. Hatta Will adamın öfkesinin altında korkuya çok yaklaşan bir gerginlik olduğunu fark ediyor. Burada Gerrit'in korkak olduğunu söylemek de bana pek doğru gelmiyor. Adam 40 yıldır surda ve eski kışları görmüş biri. Yani karanlıktan, soğuktan yahut ormanda uluyan bir kurttan korkup görevini terk edecek acemi bir çocuk değil. Nitekim prologdan hemen sonraki bölümde onun yeniden gördüğümüzde Gerrit artık gece nöbetinden kaçmış durumda ve Ned tarafından idam ediliyor. Robb onun cesurca öldüğünü söylerken Jon farklı bir şey fark ediyor. Adamın gözlerine bakıp korkudan çoktan ölmüş olduğunu söylüyor. Biz okuyucular Jon'un bilmediği şeyi biliyoruz. Gerrit gerçekten korkunç bir şey gördü yahut en azından varlığını hissettiği için bu halde. Bu yüzden bana göre prolog ile Brannan'ın ilk bölümü arasındaki bağlantı sadece prologdaki adam kaçtı, şimdi yakalandı meselesinden ibaret değil. Martin doğaüstü tehdidi görmüş bir adamı insanların dünyasını yeri getiriyor ama adamın anlattıklarının hiçbiri önemi kalmıyor. Westeros'un yasada işlemeye devam ediyor ve gördüğü dehşetin bedelini başıyla ödüyor. Daha da ilginci, onun gözündeki korkuyu fark eden kişinin Jon olması. Bu da Martin'in Jon hakkında gözlem yeteneğini güçlü demenin bir yoluydu. Göster, anlatma taktiğinin bir parçası. Will'e gelirsek onun korkusu Gerrit'inkinden biraz farklı. Will tehlikenin farkında ama kendisi görev ile hayatta kalma içgüdüsü arasında sıkışmış bulunuyor. Weimer, ötekiler tarafından kuşatıldığında yukarıdan her şeyi görüyor ve bir an için onu uyarması gerektiğini düşünüyor. Sonra bunun aynı zamanda kendi ölümü anlama geleceğini fark edip sessiz kalıyor. Burada Will'i korkak diye yargılamak kolay fakat ben bu sahnenin biraz daha insani olduğunu düşünüyorum. Karşınızda ne olduğunu dahi anlamadığınız, insan olmadığı belli olan 5-6 varlık bulunuyor. Aşağıdaki adamın kurtulma imkanı yok denecek kadar az ve tek bir ses çıkardığınız anda sizin de yeriniz belli olacak. Will'in verdiği karar kahramanca değil ama anlaşılmaz da değil. Zaten onun cezası da birkaç dakika sonra geliyor. Olayın kanıtını götürmek için Weimer'ın kırık kılıcını aldığı anda ölü şövalye ayağa kalkıyor ve Will'in hikayesi sona eriyor. Asıl ilginç karakterimiz doğal olarak Wyman Rose. İlk bölümde yazarlık tarafında bahsettiğimiz için aynı şeyleri yeniden anlatmayacağım ama karakterin kendisi üzerine biraz daha durmak gerekiyor. Weimar, köklü bir hanenin fazla sayıdaki varislerinden en küçüğü. 18 yaşında, yakışıklı, gri gözlü, ince yapılı ve zarif bir genç olarak tarif ediliyor. Gece nöbetine geleli 6 ay bile olmamasına rağmen pahalı kıyafetleri, büyük savaş atı ve özellikle samur peleriniyle bulunduğu yere aitmiş gibi görünmeye çalışıyor. Gerrit ile Will'in onun arkasından dalga geçmesinin sebebi de bu. Bir anlamda Wyman burada kendisini kanıtlamaya çalışan bir lord çocuğu. Soylu doğmuş ama hanesinin asıl varisi değil. Gece nöbeti ise onun kendine ait bir makam ve isim oluşturabileceği yerlerden biri. Bu yüzden öteki karşısındaki davranışını sırf kibirle açıklamak istemiyorum. Korktuğunu biliyoruz. Ellerinin titrediği özellikle söyleniyor ve sesi zaman zaman çatlıyor ama buna rağmen kaçmıyor. Kılıcını kaldırıp öyleyse benimle dans et diyor. Will'in o anda onun artık bir çocuk değil, gece nöbetinin bir adamı olduğunu düşünmesi de boşuna değil. İlk birkaç sayfa boyunca bu çocuk başına gelecekleri hak ediyor diye düşünmeye yöneltildiğimiz karakter ölüm anında bölümün en cesur kişisine dönüşüyor.
Weimer'ın trajesi de burada. Tecrübesizliği onu yanlış yere götürüyor ama karşısına ölüm çıktığında karakterinin başka bir yüzünü görüyoruz. Şimdi gelelim bence prologdaki asıl gizeme. Ötekiler Weimer'a neden böyle davranıyor? Çünkü dikkat ederseniz bu sahne basit bir saldırıya hiç benzemiyor. Ötekilerin amacı yalnızca 3 gece nöbetçisini öldürmek olsaydı bunu çok daha kolay yapabilirlerdi. Will bütün gün bir şeyin kendini izlediğini hissediyor. Yani muhtemelen daha karşılaşma gerçekleşmeden önce takip ediliyorlar. Hatta bariz ki tuzak kurmuşlar. Weimer açıklığa çıktığında ilk öteki doğrudan saldırmıyor. Karşısına çıkıyor. Onu inceliyor ve Weimer kılıcını kaldırdığında özellikle silaha bakıyor. Ardından diğerleri gölgelerden tek tek çıkıyor. 3, 4, 5. Weimer'ın etrafını sarıyorlar ama hiçbiri dövüşe karışmıyor. Sabırla bekleyip tek bir ötekinin onunla savaşmasını seyrediyorlar. Bu bana bir avdan ziyade sınama izlenimi veriyor. İlk öteki Weimer'ın kılıcına özellikle dikkat ediyor ve dövüş boyunca diğerleri yalnızca izliyor. Weimer yaralanmasına rağmen saldırmaya devam ettiğinde onunla alay ediyorlar. Kılıcı parçalandıktan sonra ise hep birlikte üzerine çullanıyorlar ve güldüklerini duyuyoruz. Buradaki davranışları seride daha sonra gördüğümüz akılsız hortlakların davranışlarından tamamen farklı. Ötekiler konuşuyor, birbirleriyle eşgüdümlü hareket ediyor, bekliyor, gözlemliyor, alay ediyor ve görünüşe göre eğlenebiliyorlar. Weimer'ın öldürülmesine kadar tek tek hareket etmeleri, kılıcı parçalandığında ise sanki bir işaret verilmiş gibi aynı anda saldırmaları özellikle dikkat çekici. Peki neyi sınamış olabilirler? Burada daha önce ayrı bir videoda anlattığım bir kurama geri dönmek istiyorum. Bana göre ötekiler Jon Snow'u arıyor. Bu kuramın tamamını burada yeniden anlatmayacağım. Zaten ilgili videoyu kartlara ve açıklama kısmına bırakırım. Eski taslakları incelerken de bu meseleye değinmiştim. Martin'in bir dönem Jon'un hikayesini Çetin Ocak'ta bitirmeyi ve onu ötekilerle doğrudan karşı karşıya getirmeyi düşündüğünü biliyoruz. En azından öteki kısmı benim yorumum olsa da bu çıkarımı herkes kolayca yapabilir. Ben de o videoda eğer Jon orada ötekiler tarafından öldürülecek olsaydı bunun çok önemli bir soruya cevap vereceğini söylemiştim. Ötekiler Jon'u ortadan kaldırmak için mi arıyor yoksa ondan başka bir şey mi istiyorlar? Bu düşünceyi ilk kitabın prologuna geri götürdüğümüzde Weimer'ın görünüşü bir yanda daha ilginç hale geliyor. Çünkü Weimer ile Jon birbirine şaşırtıcı derecede benziyorlar. Weimer 18 yaşında, yakışıklı, gri gözlü, ince ve zarif. Jon'u birkaç sayfa sonra Bran'ın gözünden gördüğümüzde o da ince yapılı. Koyu renkli, zarif ve hızlı. Gözleri ise siyah çalacak kadar koyu gri. Adeta vanilya çileği gibi. Weimer baştan ayağa gece nöbetinin siyahlığını giyiyor. Jon da çok kısa süre sonra aynı kardeşliğe katılacak. Aralarında 4 yaş fark var ama uzaktan gecenin karanlığında yahut yalnızca bir takım özelliklere göre aranan bir insan açısından bakarsanız karşınıza genç, ince, zarif, gri gözlü ve siyahlara giymiş bir adam var. Ben burada Weimer aslında Stark kanı taşıyor, ötekiler de bunu kokladığı gibi kesin bir şey söylemiyorum. Zaten eski videolarımda da sırf gri göz rengi üzerinden herkesi Stark'lar bağlamın doğru olmayacağını söylemiştim. Buna rağmen Royce'ların ilk insana uzanan çok eski bir soy olduğunu biliyoruz. Ve Weimer'ın babası Bronzion Royce'un da gri gözü olması dikkat çekici bir ayrıntı. Yani görünüş benzerliği var fakat bunun altında genetik olarak daha büyük bir bağlantı olup olmadığını gösterecek kadar kanıtımız yok. Fakat benzerlik yalnızca dış görünüşte de kalmıyor. Weimer, köklü bir hanenin fazla sayıdaki oğullarından biri olduğu için gece nöbetine geliyor. Jon ise resmi olarak bir lordun piçoğlu olduğu ve kışlarında kendisine ait gerçek bir gelecek görmediği için aynı yere gidiyor. İkisi de çok genç. İkisi de eski bir hanenin gölgesinden çıkıp siyahlar içerisinde kendisine ayrı bir kimlik kurmaya çalışıyor. Biri kitabın prologunda ölüyor. Diğeri ise hemen ardından başlayan ana hikayede aynı yola giriyor. Bu sebeple Weimer'ın bir çeşit yanlış Jon ya Jon'dan önce gösterilen bir yansıma gibi okumak bana hiç de zor gelmiyor. Böyle düşününce ötekilerin tuhaf davranışı da biraz açıklama kazanıyor. Eğer onlar belirli özelliklere sahip birini arıyorlarsa ve Weimer'ı uzaktan bu kişiyi sanmışlarsa hemen öldürmek yerine neden onu inceleyip sınadıkları anlaşılabilir. İlk ötekinin özellikle kılıcına bakması da bu açıdan ilginç. Weimer silahını kaldırdı, yaratığın gözlerinin kılıca sabitlendiği özellikle yazılıyor. Bir an bekliyor, sonra diğerleri ortaya çıkıyor ve düello başlıyor. Belki yalnızca insan silahını merak ediyorlar. Belki karşılarındaki kişinin sahip olması gereken bir özelliğe yahut silah arıyorlar.
Yani belki ejderha çeli olabileceğinden şüphe ediyor. Yahut ışık getiren. Burada kesin konuşmak mümkün değil ama sıradan bir insan öldürmek isteyen yaratıkların davranışına göre fazlasıyla törensel ve dikkatli hareket ettikleri ortada. Daha sonra Weimer'ın sıradan çelik kılıcı parçalandığında davranışları tamamen değişiyor. O ana kadar dövüşü izleyen diğerleri aynı anda ileri çıkıyor, onu öldürüyor ve gülüyorlar. Ben bunu kuram açısından düşündüğümde yanlış kişiyi bulduklarını o anda mı anladılar sorusunu sormadan edemiyorum. Belki kılıç sınamanın bir parçasıydı. Belki Weimer'ın kanaması ya dövüş biçimi onlara bir şey gösterdi. Belki de bütün bunların John'un hiçbir ilgisi yok ve ötekiler yalnızca yakaladıkları insanlarla zalimce bir oyun oynuyor. Şimdilik 3 ihtimali de açık bırakmak zorundayız fakat Martin'in ilk kitapta ötekileri böylesine zeki ve seçici davranırken göstermesi, sonrasında ana hikayenin ötekilerle en fazla bağlantılı karakterlerinden biri haline gelecek John'u hemen birkaç sayfa içerisinde benzer fiziksel özelliklerle tanıtması bana en azından düşünülmeye değer geliyor. Şahsen ben John'u aradıkları konusunda ısrarcıyım. Üstelik prologdaki yabanelerin durumu da bu karşılaşmanın tamamen tesadüfi olmayabileceğini işaret ediyor. Will 8 kişi hareketsiz şekilde gördüğünden emin fakat cesetlerde kan yok. Yakınlarında değerli silahlar duruyor ve daha sonra geri geldiğinde hepsi ortadan kaybolmuş durumda. Bunların gerçekten o anda ölüp ölmediğini bile kesin olarak bilmiyoruz. Hortlak haline getirilmiş ve bekletilmiş olmaları çok mümkün. Ötekilerin gece nöbeti devresini buraya çekmek için onları bir çeşit yem olarak kullanmış olması ihtimaller arasında. Buna bir de Will'in gün boyunca izlendiğini hissetmesini eklediğimizde karşılaşma tesadüfen aynı yerde bulunan iki grubun birbirine çarpmasından ziyade ötekilerin en azından bir süredir bu üç adamı takip ettiği bir pusuya benziyor. Tabi burada bir sorun var. Eğer peşinde oldukları kişi gerçekten Jon Snow ise onun kim olduğunu nereden biliyorlar? Açıkçası bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz ve kuramın en zayıf noktası da bu. Kehanet olabilir. Eski bir anlaşmadan kalan bilgi olabilir. Yeşil görüşe benzer başka bir bilgi edinme biçimi olabilir ya bizim henüz bilmediğimiz bir sebepleri olabilir. Ötekilerin kültürü, amaçları ve geçmişte insanlarla tam olarak nasıl bir ilişkili olduğu hakkında o kadar az şey biliyoruz ki bu noktada kesin cevap vermek mümkün değil. Neticede ötekilerin Weimer'a davranışı rastgele bir öldürme eylemine benzemiyor. Ve Weimer'ın Jon'a olan fiziksel ve anlatısal benzerliği, Jon'u aradıkları yönündeki diğer işaretlerle birleştiğinde yanlış kimlik ihtimalini ortaya çıkartıyor. Bence bunu ilginç yapan bir başka ayrıntı da prologun hemen ardından Jon'la tanışmamız. Wyvern'ın gri gözleri, ince ve zarif yapısı anlatılıyor. Birkaç sayfa sonra Bran, Jon'un siyah çalan gri gözlerinden, ince yapısından ve zarifliğinden bahsediyor. Prologu ilk kez okuyan bir insan doğal olarak bu iki betimleri yan yana koyup ötekiler yanlış adamı öldürdü diye düşünmez. Çünkü Jon'un daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Ama 5 kitabı okuduktan sonra başlangıca döndüğümüzde aynı ayrıntılar başka türlü görülmeye başlıyor. Martin'in sevdiğim taraflarından biri zaten bu. İlk okumada yalnızca karakter betimlemesine göre duran bir ayrıntı, hikayenin geri kalanını öğrendikten sonra foreshadowing ihtimaline dönüşebiliyor. Son olarak Weimer'ın ölümünden sonra ne olduğuna da değinelim. Ötekiler onu öldürdükten sonra cesedini yanlarında götürmüyor. Bir süre sonra Weimer ayağa kalkıyor, kör olmayan gözü artık mavi yanıyor ve Will'i öldürüyor. Bu da ilk prologda bize ötekiler ile hortlaklar arasında bir ayrım olduğu açıkça gösteriyor. Ötekiler yaşayan, konuşan, silah ve zırh kullanan, kendi iradesi varmış gibi davranan varlıklar. Hortlaklar ise ölmüş, bir insan bedeninin yeniden harekete geçirilmiş hali. Yani Weimer'ın karşısına çıkan şeylerle Weimer'ın dönüştüğü şey aynı şey değil. Bu ayrımı daha ilk bölümden görmek önemli çünkü Westeros'taki karakterler yıllarca ikisini de masal diye reddederken biz daha ilk sayfalardan iki ayrı doğaüstü tehdidin çalışma biçimini görmüş oluyoruz. Ve böyle bakınca Taht Oyunları prologu aslında ilk düşündüğümüzden çok daha fazla şey yapıyor. Geralt aracılığıyla yaklaşan tehdidin insan zihnine bıraktığı korkuyu, bir aracılığıyla sıradan bir insanın anlayamadığı şeyi gözlemleme biçimini, Weimer aracılığıyla ise ötekilerin davranışlarını görüyoruz. Fakat bana göre en ilginç ihtimal bölümün Jon Snow hikayesi daha Jon'un adını bile doğru düzgün söylenmeden dokunmuş olması. Eğer ötekiler gerçekten Jon'u arıyorsa serinin ilk doğası karşılaşması onların yanlış adama ulaşmasıyla başlamış olabilir. Weimer'ın ölümü bu durumda sadece ötekileri tanıtan korkunç bir açılış değil. Yıllar sonra gerçekleşecek
asıl karşılaşmanın erken ve başarısız bir provası olur. Tabii bunun doğru olup olmadığını muhtemelen ötekilerin ne istediğini öğrendiğimiz zaman anlayacağız. Şimdilik elimize gri gözlü, ince ve zarif iki genç adam, Weimer'ı öldürmeden önce uzun uzun inceleyen bir grup öteki ve John'u giderek onun hikayesinin merkezine taşıyan 5 kitaplık bir anlatı var. Benim için bunlar kuramı ciddi almaya yeterli ama kesin bilgi diye sunmaya tabii ki de yetmez. İlk kitabın açılış falan öyleydi. Bir sonraki videoda ikinci kitabın proloğuna geçeceğiz ve bu kez bambaşka bir anlatıyla karşılaşacağız. Çünkü Martin bizi surların ötesindeki bilinmeyen bir dehşetten alıp Ejderha Kayası'nda ölmekte olan yaşlı bir üstadın gözlerinin içine yerleştiriyor. Creston'ın hikayesi korkudan ziyade sevgi, başarısızlık, din ve değişken bir dünyanın içinde eski düzenin ölümü üzerine kurulu. Bakalım Martin ikinci kitabın kapısını neden onun gözlerinden açmayı seçmiş? Siz bu bölümü hakkında yorumlarınızı yaza durun. Ben de yeni bölüm için çalışmalara başlayayım. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.